Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 tane yumurta ve 1 fiskede tuz ekleyip bir spatula ile ilk önce şöyle bir sıvı karışımı ilk önce spatula ile karıştırıp daha sonra sırasıyla un ilave edeceğim. Unu ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler bu aşamada unun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un değişkenlik gösterebilir. Bu aşamada kontrollü bir şekilde eklerseniz zaten baklava hamurları ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok böyle koyu kıvamlı bir hamur olmasın. Açmakta zorluk çekersiniz ve istediğiniz gibi böyle piştikten sonra da yaprak yaprak bir hamur olmaz. Bunun için önemli olan böyle yavaş yavaş unu kontrollü bir şekilde eklerseniz çok güzel olur. Ben şöyle bir toparladıktan sonra masama aldığım hamurumu yaklaşık bir 5-6 dakika kadar yoğurdum. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel özlü bir hamur olur. Baklava börek hamurlarında ne kadar çok yoğurursanız dediğim gibi özlü hamur olması onun yaprak yaprak böyle daha güzel açılmasına da yardımcı olur. Ben şöyle gördüğünüz gibi hamurum o kadar güzel yumuşacık oldu ki bir 5-6 dakika kadar yoğurdum ve daha sonra bir hamur kesme aparatıyla ilk önce hamuru 2'ye, daha sonra da 16 parçaya şöyle bölüyorum. Evet, eşit parçalara ayırdığım hamurumu bir böyle küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler haline ayırıp şöyle hepsinin aynı ölçüde gelmesine dikkat ederseniz açtıktan sonra zaten 2 katlı açılacağı için daha iyi olur. Şöyle ben bütün bezelerimi yaptım. Toplamda dediğim gibi 16 parça oldu. 16 tane beze oldu. Şöyle bezelerimi bir kenarda biriktirirken daha sonra merdane ile bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıp 1 saat kadar hamurumu dinlendireceğim. Merdaneyi bezeleri yaptıktan sonra dinlendirmenize gerek yok. Zaten hamurumuz çok güzel böyle yumuşak bir hamur olduğu için merdaneyi yaptıktan sonra 1 saat kadar dinlendirirseniz daha güzel sonuç alırsınız. Zaten havalar sıcak, yaz sıcağında da bu hamurumuz çok çabuk dinleniyor. Şöyle teker teker bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum bütün hamurumu. Evet, şöyle sonucu bezemi de açtıktan sonra şöyle bir servis tabağı veya bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. Ben şöyle bir servis tabağım vardı. Altını nişastalayıp ara katlarını da böyle bolca nişastalayıp bütün hamurlarımı böyle her tarafını bütün ara katlarını iyice nişastalarsanız yapışmasını engeller. Bütün bezelerimi böyle tabağın üzerine içine alıp 1 saat kadar dediğim gibi dinlendireceğim. Şimdi bütün bezelerimi aldım bir tabağın üzerine. Üzerine bir poşet kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Dinlenen hamurlarımı şimdi açmaya geçtim. Böyle hamur dinlendikçe o kadar güzel açılıyor ki gördüğünüz gibi ben şu anda videonun şu ara kısmında birazcık fazla kestiğim için tam belirgin olmuyor. Ben 2 tane bezeyi üst üste koydum. Öyle açtım. Toplamda benim bu yaptığım tatlıda bir tepsi için
küçük boy bir tepsim var. Onun için 6 tane yufka kullandım. İkişerli şekilde açtım. Böyle açıp büküp aralarına her katına fındık serperek daha sonra rulo şeklini alacak. Hamurum dediğim gibi o kadar güzel, çok güzel bir hamur oldu ve çok güzel açılıyor. Şimdi açtığım hamuru şöyle katlayıp kenarda bekleteceğim. Diğer hamurlarımı açana kadar. Ara katına nişasta serpmenize gerek yok. Zaten ilk aşamada çok serptiğimiz için daha sonra nişastaya hiç gerek olmuyor. Ben şimdi diğer yufkamın açımına geçeceğim. Fark ettiyseniz burada 2 tane beze üst üste koydum, açtım. Yani dediğim gibi bir tepsi için 6 tane beze gerekiyor. Ve bunu ikişer ikişer açacağız. Yapımı gerçekten çok kolay. Çok böyle vakit almayacak. Zor bir iş değil. Ve görüntüsü de o kadar güzel bir görüntüsü var ki tatlının, herkesin böyle severek yapabileceğine inandığım bir tatlı tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hamur açarken şöyle elinizi ortasına değil de yan taraflara, böyle yan taraflardan açarsanız daha iyi olur. Çünkü zaten o hamurun ortası açıldığı için yan tarafları böyle kalın kalmasın. Elinizi hep yan taraflar, oklavanın uç taraflarına doğru açmaya devam edin. Şimdi ben ikinci yufkamı da bitirdim gördüğünüz gibi. Yine bunu da bir katlayıp kenara bekleteceğim. Ve son yufkamı açıyorum. Dediğim gibi yufkalarımı 2-2 açtım. Ve çok kolay açıldı. Yapımı çok kolay. Görsel olarak da çok güzel bir tarif. Evet, şöyle bir son kez daha açtıktan sonra bakın, inceliği gerçekten bu ayar çok güzel oldu. Şimdi ben 2 tane bezenin üzerine, şöyle açtığım bezelerin üzerine ara katına fındık serpiştiriyorum. Sizler isterseniz ceviz, isterseniz Antep fıstığıyla da yapabilirsiniz bu tatlıyı. Ben ilk ara katına şöyle fındığı serptim. Daha sonra ikinci katladığım şu yufkamı üzerine böyle bir her tarafını kaplayacak şekilde üzerine açıyorum. Ve bunun üstüne yine tekrardan fındık, her tarafına iyice gelecek şekilde fındık serpiyorum. Sizler beni bu aşamaya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizle kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebileceğine inanıyorum. Şimdi yanların şu bükücü rulo yapacağım için böyle güzel düz durması gerekiyor. Şu yanların yuvarlaklı kısımlarını alıp şöyle ortasına gelecek şekilde seriyorum. Her tarafına, böyle bir tarafa değil de diğer büyük bezenin üzerine her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi son ara katın üzerine de böyle kalan fındığımı da ara katın son katın üzerine serpiştirip daha sonra şu yanlarda kalan yuvarlaklı diğer tarafları da kesip ortasına doğru yerleştireceğim. Şöyle etrafını tekrardan kesip yerleştirdim.
Şimdi rulo şeklinde bükmeye geçiyorum. İlk önce böyle çok sıkı olacak bir şekilde parmak uçlarımızla sarıyoruz. Daha sonra böyle yuvarlak rulo şeklinde bükmeye devam edeceğim. Ama ilk yaptığınız işlemi şöyle benim yaptığım gibi parmak uçlarınızla sıkı sıkı sararsanız görsel olarak daha güzel olur. Hamuru kestikten sonra o görseli bozulmamış olur. Bakın şöyle. Ben kullandığım tepsinin boyutu biraz küçük. Normal fırın tepsileri gibi değil. Biraz küçük bir tepsi. Bu yaptığım 6 tane yufkadan bir tepsi dolusu baklava çıktı. Şöyle birer parmak genişliğinde kesip tepsiye sırasıyla diziyorum. Böyle yakın dizmenizde hiçbir şey sakıncası yok. Zaten görsel olarak o kadar güzel gözüküyor ki. Yani herhangi bir şekilde yapışma falan olmuyor. Şimdi sırasıyla tepsinin böyle her tarafına diziyorum. Ben hamurumu yağlamak için diğer taraftan da 125 gram margarin ve yarım çay bardağı ayçiçek yağını ocağa koydum. Margarin şöyle eriyip o duruluğu alana kadar kaynatacağım. Daha sonra tatlımın üzerine her tarafına gelecek şekilde serpeceğim. Evet, bakın sırasıyla dizdim. Şöyle margarinim de yağlarda eridi. Şimdi yağı her tarafa gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla bütün yufkaların üzerine sarıp önceden ısıttığım 175 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Arkadaşlar ben şerbetimi daha önceden yaptığım bir tatlının şerbeti kalmıştı. Onu kullanmak istedim. Ziyan etmek istemediğim için. Şerbet için 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 dilim limon. Tatlımın her tarafına gelecek şekilde serptim. Gerçekten tatlının görünüşü çok güzel oldu. Şöyle bir tanesini size göstermek istiyorum. Şöyle şerbetini çektikten sonra şu ara katları o kadar güzel gözüküyor ki yani böyle görünüşleri fındıkların o aralardan yufkaların katlarından görünüşü o kadar güzel oluyor ki deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.